Merhabalar sevgili Başak ve yükselen Burcu Başak, Ay Burcu Başak olan çok değerli arkadaşım. Hoş geldin sevgili Başak Burcu. Umarım çok ama çok iyisindir. Bakalım acil duyman gereken şeyler nelerdir sevgili Başak Burcu? Dikkat etmen gereken şeyler nelerdir? Karşına çıkacak olan güzellikler nelerdir diyelim. İlk kartımı aldık. İlk kart Mizan arkadaşlar. Pek çok burçta aslında bu kart çıktı diyebilirim. Mahkeme kartı. Şimdi bakalım Asa Melikesi. Kartlarımızın hepsini karıştıralım. Kılıç ası ve bu şekilde yorumlara başlayalım arkadaşlar. Tekrar bir karıştırıyorum. Sevgili Başak Burcu arkadaşım için Kupa Melikesi geldi. Kılıç kızı geldi. Başaklar çok kararlı arkadaşlar. Hani böyle aklımla, kalbimle, ruhumla, hani bedenimle, ruhumla arabaya taş koydum, ben bu yola baş koydum gibi bir şey var yani. Öyle bir türkü var. Türkü seviyor musunuz bilmiyorum ama ben çok seviyorum. Şimdi arabaya taş koydum, ben bu yola baş koydum sevgili Başak Burcu. Tam da böyle Başaklara yakışan bir durum oldu. Şöyle bir bakalım. Ama bak bu sana yakışmadı. Yani şu para beşlisi sana hiç yakışmadı. Asılan adam sana hiç yakışmadı. Niye geldi bunlar? Şimdi bakacağız bakalım. Azize. Tamam yani bu Azize de sensin. Azize sana yakıştı. Şimdi karıştıralım bakalım. Başak Burcu arkadaşım için asa altılısı işte bu ya. Hani inandığım şey bu. Yani demek ki onu boşuna söyletmediler arkadaşlar. Söylemedin demek ki. Tam da gerçekten bu yani. Arabaya taş koydum, ben bu yola baş koydum. Gitmek istediğin yol neyse, inandığın şey neyse onun peşinden gidiyorsun ve burada sana çok güzel bir başarı geliyor sevgili Başak Burcu. Yıldız kartı bakar mısınız ya? Asa altılısıyla yıldız kartı birbirine o kadar çok yakışıyor ki arkadaşlar. Asa dörtlüsü ay çok güzel. Burada çok güzel bir şeyin başlaması ve kurulması var. Aslanlarda konuşurken biraz tökezledim. Sizde birazcık açıldım ama heyecan da var açıkçası. Tamam bu da geldi. Bakın bu aslanlara da gelmişti arkadaşlar. Şimdi kupa dörtlüsü. Şimdi destenin altında şimdi öncelikle sevgili Başak Burcu. Burada beklediğim bazı haberler söz konusu. Önce dikkat etmen gereken konulardan bahsedelim arkadaşlar. Kılıç yedilisi. Şimdi önce dikkat etmen gereken konulardan bahsedeceğim ve sonrasında gelecek olan güzelliklerden bahsedeceğim. Aslında ana başlığı bulduk yani. Gerçekten o baş koyduğun yolun peşinden gitmek ve burada çok güzel başarı elde etmek sevgili Başak Burcu. Şimdi burada beklediğin şeyler var. Beklediğin şeyler var ama şöyle bir şey. Sanki böyle derken şöyle. Bütün malzemelerin hazır. Elinde bütün malzemeler var. Yemeği yapmışsın. Yani bilgin var, tecrüben var. Bak şimdi malzemelerin var. Yemeğini yapmışsın, pişirmişsin. Tüm lezzetiyle, sunumuyla, görseliyle, lezzetiyle, her şeyle tam. Sistem tarafından da desteklisin. Ama burada seni tatmin etmeyen bir şey var. Yani işte Başak kafası yani bu. Diyorsun ki bir şey eksik, bir şey eksik. Bu beni mutlu etmiyor. Burada bir şey var biliyorum dediğim bir durum var. Diyor ki bak sistem hemen o başını yerden kaldır. Şimdi burada tılsım beşlisi de var. Böyle biraz kendini değersiz, biraz böyle duygularında da çok enteresan geçişler hissettiğin bir süreç olabilir. Çünkü burada bir vericilik de var. Yani sistem sana akıtıyor, sen veriyorsun. Şimdi oralara geleceğim Başak Burcu. Şimdi buradaki bak bir kalk yani bir ayağa kalk. Burada bak sistem tarafından desteklisin. Güzel destekler altındasın. Hani böyle küsüp oturmana hiç gerek yok. Bu sana hiç yakışmaz diyor sevgili Başak Burcu. Bu bir. Şimdi bunu kenara koyduk. Bu cepte arkadaşlar. Şimdi önce dikkat etmen gereken konular. Şimdi burada çok güzel bir uyanış ve fark ediş var sevgili Başak Burcu. Uyanışımız hiç bitmiyor arkadaşlar. Yaşadığımız sürece her şey bir öğreti biliyorsunuz. En tatlı halimize gelene kadar çok şükür diyelim. Şimdi burada öncelikle sevgili Başak Burcu para ile ilgili konulara dikkat et. Geçtiğimiz beşli vadeler, 5 hafta, 5 gün, 5 aydır para ile ilgili bir mücadele, bir yetersizlik, bir değersizlik durumu söz konusu ama bak bu çok kötü bir şey. Neden biliyor musun? Bak kupa dörtlüsü, kupa melikesi bak burada sistem sana akıtıyor. Evren tarafından, Rabbimiz tarafından zaten desteklisin. Yani burada sana gelen çok güzel bir destek var. Ama sende bir tatminsizlik var, bir yetersizlik var ve fazla vericilik var. Başaklar zaten sever arkadaşlar. Yani bilgi paylaşmayı sever, gücünü paylaşmayı sever. Özellikle Başak kadınıysa yani bu boğalarda da vardır mesela. Şimdi tek bir burçtan ibaret değiliz. O ayrı konu ama has Başaklardan bahsediyorum. Yani biri ona kötülük yapsa bile
O mutlaka gider onu bir destekler yani. Onda farklı bir inanç vardır. Farklı bir anaçlık vardır yani. Anlatabiliyor muyum? Şimdi burada para ile ilgili konulara dikkat et. Burada senin yeteneğini çalmak isteyen, emeğini çalmak isteyen, başarını, becerini çalmak isteyen kişilere karşı da dikkat et. Çünkü bak kılıç yedilisi geldiği için bunu söylüyorum. Burada kendini birazcık değersiz, geri planda hissetmiş, duygu durumları çok dalgalanmış ve çalkantılı hissedebilirsin. Para ile ilgili her türlü konuya dikkat et ve burada senin yeteneklerini, potansiyelinin, enerjinin de çalınması var Başak Burcu. Tamam mı? Böyle bir durum var ama buna rağmen senin vericiliğin devam ediyor. Yani Başaklar'da böyle bir şey var. Hani sen bana taş atıyorsun, ben sana ekmek atıyorum. Yani Başakların şu anki durumu bu. Taş atıyorlar, sen gül atıyorsun, ekmek atıyorsun. Çünkü burada inanıyorsun. İnancın o kadar çok yüksek ki. Sisteme inanıyorsun, Rabbine inanıyorsun, kendine inanıyorsun, biliyorsun. Yani burada Başaklar burada gerçekliği çok iyi biliyor. Paylaşmanın ne kadar güzel olduğunu yıldız kartı diyor ki bak ben zaten paylaştıkça başarılı olacağım. Paylaştıkça güzelleşeceğim. Bakın her anlamda arkadaşlar sevgi göstermesi şeklinde de böyle. Şimdi burada aslında yaptığın hiçbir şey boşuna gitmiyor. Boşa gidiyor mu? Hayır, boşuna gitmiyor. Yani burada yaptığın her şey sana çok güzel, misli misli gelecek. Yani burada kaynaktan bilgi alışın çok güzel, yeteneklerini sisteme dökmen. Bak sen veriyorsun, sistem sana daha çok veriyor. Sen veriyorsun, sana daha çok geliyor. Akıl geliyor, yetenek geliyor, madde geliyor. Ama ne olursa olsun yine de madde aleminde yaşadığımız için burada diyor ki bak bir şeyleri birazcık iyi dengelemen lazım sevgili Başak Burcu. Hırsızlıklara, her türlü hırsızlıklara dikkat et. Para ile ilgili konu. Yani burada şunu söyleyecektim bir de arkadaşlar. Önce bunu bitireyim. Para ile ilgili her türlü konuya fazla para harcamamaya dikkat et. Çünkü burada yapmış olduğun yanlış tercihlerden dolayı kendini biraz suçladığın durumlarda söz konusu. Ama burada diyor ki bak buradaki en güzel mesaj şu. Hani az önce bir şey söyledim ya arabaya taş koydum ben bu yola baş koydum. Bir diğer noktada ne biliyor musun? Burada senin bolluğun bereketin çok yüksek. Alanın çok geniş. Ama sen diyorsun ki bir hırka bana yeter. Bir hırka bana yeter. Yani burada alanını genişletmeyle alakalı çok güzel bir mesaj verdi. Diyor ki bakış açını değiştir. Al, dua al, nasibini al, maddiyatını al, sevgini al, al akıt, al akıt, al akıt. Yani sendeki sistem bu şekilde. Sendeki akan mesaj bu şekilde. Kendini böyle bir şeye kapatmana gerek yok. Zaten nimet sınırsız, bolluk sınırsız, bereket sınırsız. Zaten her şeyden fazlasıyla hepimize yetecek kadar var ama bir oyunun içindeyiz işte arkadaşlar. Neyse. Şimdi bunlara karşı dikkat et diyor. Bir diğer mesaj da şu sevgili Başak Burcu. Burada emeklerinin karşılığını alacağın bir süreç var ama etrafında böyle birileri bir savaş halinde, birileri bir mücadele halinde. Bak birkaç burca daha çıktı buradaki asa yedilisi. Bir diğer mesaj da şu, hırsızlıklara, çalıntılara dikkat et. Tamam birilerine bir şey yapabilirsin. Hani sana taş atana sen ekmek verebilirsin, gül uzatabilirsin. Tamam bunda bir sıkıntı yok. Ama diyor ki bak yapılanı da unutma. Yapılanı da unutma yani kendini de kullandırtırma diyor. Şimdi burada pek çok Başak Burcu arkadaşlarımda iflas ya da maddi yetersizlik hani gerçekten dibi gördüm ne yapacağımı bilemiyorum ya da hani böyle bir durum yoksa bile kaybetme korkusu söz konusu. Ama diyor ki bak bu durum geçici. Yani burada çok güzel bir başarı seni bekliyor ve sen yeni bir şeyler kuruyorsun Başak Burcu. Yeni bir iş, yeni bir ortaklık, etkinliklere katılmak, kutlamalara katılmak, davetlere katılmak, bir işe girmek, belki kendi işini yapmayla alakalı ve burada hislerin çok yüksek. Diyor ki gittiğin yol aslında senin için zaten doğru bir yol. Evet bazılarınız yolunuzu, yönteminizi değiştirebilirsiniz ama bu yine bakış açısıyla alakalı bir şey. Yani burada tam sıkıştım. Kendimi gerçekten değersiz, yetersiz, bitkin hissediyorum dediğim noktada bir ampul yanması yani bir ışık yanmasıyla alakalı çok güzel bir etkiden bahsetti. Kendine güven, aldığın mesajlara dikkat et. Burada bir de bir şifacılık da çalışır arkadaşlar. Yani bakın pek çok Başak Burcu arkadaşımın bir duası, bir dileği kabul olabilir. Yani burada böyle bir etki var. Hani verdikçe daha çok veriyor. Hani sen veriyorsun, sistem sana daha çok veriyor. Burada paylaşmanın, emeklerinin, çalışkanlığını karşını alacaksın. Ama şuradaki etkiye de birazcık dikkat etmende fayda var dedi.
Şimdi burada çok güzel etkinliklere, davetlere, kutlamalara katılabilirsin. Dediğim gibi bazılarınız belki sözlenmek, nişanlanmak ya da hani aileden birileri de bir yakınlarında olabilir. Etkinliklere de katılabilirsin. Ve burada yeni bir şeyleri kurmak var, yani yeni bir sistemi kurmak var sevgili Başak Burcu. Burası çok güzel. Burada hislerin, bak, başkalarına şifa dağıtmak. Bak, her anlamda, sadece şifa değil. Yani bu bilgini vermek, sevgini vermek, tamam, vericiliğin çok yüksek. Bak, akıtıyor, veriyorsun. Yani o sana veriyor, sen başkalarına veriyorsun. Sistem sana veriyor, sen başkalarına veriyorsun. Bir de bu aralar arkadaşlar bazılarınız tavus kuşunu çok fazla görebilirsiniz. Kuşlarla alakalı semboller, kelebek, kuşlar, tavus kuşu, at aynı şekilde. Bunlarla alakalı semboller, işaretler çok fazla görmeye başlayabilirsin. Ve burada çok güzel bir başarı var. Hani bittim, artık dipteyim, galiba ben buradan çıkamayacağım dediğim bir durum varsa sevgili Başak Burcu, burada zaten bir fark ediş var. Eğer senin yapmış olduğun hatalar, yanlışlar varsa bu yeni yolculuğunda kendi hatalarını da fark ederek düzeleceksin. Bak, bir şeyleri düzelte düzelte gidiyorsun. Yani burada Başaklarda çok güzel bir tamir var arkadaşlar. Bir şeyleri tamir etmek var. Hem başkalarını iyileştiriyorsun hem kendini iyileştirerek. Hem başkalarını toparlıyorsun hem kendini toparlıyorsun. Ama tabii burada yorulup hasta olabilirsin. Buna karşı da dikkat etmende fayda var açıkçası. Bunun dışında bak, çok daha güçlenebileceğin, sözünün çok daha geçebileceği, zaten burada bir kararlılık var ve burada gerçekten çok büyük bir başarı var. Takdir görmek, onaylanmak. Yani pek çok kişi şunu söyleyebilir: aslında Başak'ın yolu ne kadar güzelmiş. Aslında Başak ne kadar güzelmiş. Şimdi burada da Başaklar var. Aslında Başak ne kadar güzelmiş. Aslında Başak'ın yolu ne kadar güzelmiş dedikleri bir durum söz konusu arkadaşlar. Burada çok güzel bir başarı var senin için. Şimdi enerji senin için çok güzel aktı ki zaten her şey bir enerji arkadaşlar. Biliyoruz artık bunu yani. Değil mi? Hani bir ortama girdiğimizde bile mesela onu hissederiz. Bazılarımızın hisleri çok daha yüksek. O yüzden o bazılarımız dediğimiz için yaşamak birazcık zorlayıcı da olabiliyor açıkçası. Her şey bir zaten enerji. Yani bir ortama girdiğimizde bile hani böyle bir yere gireriz. Hani bu karşımıza çıkan insanla da alakalı. Hani bir kişi olarak örnek verelim. Hani mesela birini tanırsın, görürsün. Çok seversin, değil mi? Hani uzun yıllardır tanıyorum sanki. Hani ondaki o iyiliği hissedersin, temizliği hissedersin, iyi niyeti hissedersin. Yani bunu alırsın. Birini görürsün, sanki böyle 40 yıllık düşmanınmış gibi. Öyle bir his vardır. Bu bir ortama girmekte de aynı şekilde. Yani zaten her şey bir enerji. Şimdi sendeki enerji akışı bu şekilde. Burada bak, bir diğer mesaj da şu. Diyor ki bak, etrafında pek çok şey dönebilir. Birileri bir şeyleri kurcalayabilir. Pıt 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 pıt, böyle küçük küçük. Küçük küçük çirkin şeylerle uğraşabilirler. Diyor ki sen hiç yapma, sen hiç bulaşma, sen meditasyonunu yap, duanı et, çalış, kendi yolundan git. Zaten burada emeklerinin karşılığını alacaksın. Ve burada şöyle bir şey var. Birileri seni istedikleri kadar değersizleştirmiş olsun. Başakların bu yüzden enerji akışı çok güzel. Hani dedim ya, sana verildikçe sen veriyorsun, sana verildikçe sen veriliyorsun. Sana kötülük yapılmasına rağmen, bak şimdi, kötülük yapmak çok kolaydır arkadaşlar. Herkes kötülük yapabilir. Kötülük yapmak dünyanın en kolay şeyidir. Çok güzel bir söz vardı. Siz duydunuz mu bilmiyorum ama cennete gitmek bedava. Cennete gitmek bedava, cehenneme gitmek pahalı. Böyle miydi? Böyleydi galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Yanlışsa düzeltebilirsiniz arkadaşlar. Kötülük yapmak aslında kolay. Yani kötülük yaparsın. İyilik yapmak da kolay ama herkesin harcı değil. Burada ben nereye bağlayacaktım bunu? Şunu söyleyecektim. Sana kötülük şunu söyleyecektim. Birileri sana kötülük yapıyor ya, birileri sana kötülük yapıyor. Sen de kötülük yapabilme potansiyelin olmasına rağmen onlara karşı kötülük yapmıyorsun ya. İşte bunun da mükafatı var burada. Sadece boşa kuru kuruya çalışmak değil yani. Kalbinle, bedeninle, aklınla, ruhunla. Başak Burcu, burası çok güzel arkadaşlar ya. Başaklarda saatlerce konuşabilirim. Başakları da çok ayrı seviyorum çünkü. Şimdi bir de dişil enerjilerden alalım arkadaşlar. Burayı zaten söyledik. Kılıç yedirisini hiç sevmiyorum ama burada yine kurnazlara dikkat et. Bak, özellikle hava grubu. Arkadaşlar hani tarotta burç söylemek çok sağlıklı değil. Çünkü kişi hani hava grubu olsa da işte o an belki su enerjisini çalıştırıyor gibi. Yine dikkat et, hani burada birilerinin yani senden bir şeyler çalmalarına izin vermeyle ilgili çok güzel bir mesaj verdi Başak Burcu. Onun altını çizelim. Peki dişil enerjiden bakalım.
Başak Burcu arkadaşım için gelecek olan mesaj nedir diyelim. Evrenin bereketi. Bakar mısınız yani arkadaşlar? Yani şu güzelliğe ve bu gelen şeye bakar mısınız mesaja? Evrenin bereketi. Kim olduğunu unutmadan anı gerçekten yaşayarak kendini evrenin bereketine aç. Yani geçtiği nokta da bu yani. Şimdi kelimeyi bulamadım. Geçtiği nokta da bu yani sevgili Başak Burcu'nun. Çünkü burada inanç da çok ya. Yani Başak Burcu diyor ki hani ben zaten gelenin Rabbimden olduğunu biliyorum. Kişilerin, olayların zaten vesile olduğunu biliyorum. Yani burada çok büyük bir farkındalık var Başak Burcu. Çok güzel burası arkadaşlar. Ve kutsal cinsellik geldi arkadaşlar. Cinsel gücünü uyandırarak canlılığını ortaya çıkar. Yani burada yine doğurganlıkla, üretkenlikle alakalı bir durum var. Şimdi evet, onu kapatalım. Şöyle yapalım. Ve orta yol dedi. Aşırı uçlarda hareket etmekten kaçınarak dengeye bir kapı açarsın dedi. Yani burada bazılarınız gerçekten bir şeyler bitiyor, bir değersizlik. Hani burayı özetledim ya, tekrar etmek istemiyorum. Oradan bir çık dedi sevgili Başak Burcu. Bir adet daha alalım arkadaşlar. Şöyle yapalım ya. Ve özgürlüğe uçuş. Ay bu çok güzel zaten. Hani burada da çok güzel bir dans diyelim. Bazıları dansa başlayabilirsiniz. Sanatla alakalı işleri olan ya da yetenekleri olan arkadaşlarım varsa sahne sanatları ile ilgili, dans etmeyle alakalı, mesela özellikle dişil enerjiler. Dans kursuna yazılabilirsiniz mesela, örneğin salsa olabilir ya tabii herhangi bir dans dalı da olabilir arkadaşlar. Böyle bir şey de geldi nedense. Şimdi hoş gel. Ay çok güzel. Özgürlüğe uçuş diyor ki hoş geldin. Her şeyin bir amacı olduğunu kabul et dedi. Hani zaten burada Başaklar bunun bilincinde yani. Hani buradaki gelen enerji çok güzel arkadaşlar. Destenin altını da okuyalım. Bilinçli öz sevgi. Kendimi sevdiğim için kendime iyi bakıyorum ve kendi önceliğim oluyorum. Yani burada kendi önceliğini fark etmen de senin için çok güzel olacakla ilgili çok değerli mesaj verdi Başak Burcu. Her şey güzel kalbine olsun, kalbine göre olsun. Her şey o güzel kalbine göre olsun. Kendine çok ama çok iyi bak. Görüşmek üzere, hoşça kal.